İran. Söylemleriyle eylemleri arasında farkın son yıllarda giderek açıldığı bu kadim medeniyet, şimdi yeni ve zorlu bir meydan okumayla daha karşı karşıya. Ebedi düşmanı İsrail'le savaş. Aslında bu savaştan önce de sonra da Tahran hep üst perdeden konuştu. Kırmızı bayraklar çekildi, yeminler edildi, füze animasyonları yayınlandı. Ama sonunda neredeyse hiçbir şey olmadı. Şimdilerde İran'ın tüm dünyaya çektiği yeni bir kartı daha var. Hürmüz Boğazı. Bu stratejik noktayı kapatıp küresel ticaretin boğazına çökmek elbette mümkün. Peki İran bunu yapabilecek kabiliyet ve donanıma sahip mi? Bu sorunun yanıtını öğrenebilmek için İran'ın deniz gücünü anlayabilmek şart. Bu bölümde Tahran'ın sudaki yansımasına bakacak ve tehditlerin eyleme mi dönüşeceğini yoksa yine sözde mi kalacağına beraber karar vereceğiz. İsrail ile İran arasındaki savaş, Amerika'nın sahada bizzat boy göstermesiyle birlikte hem daha farklı bir boyut kazandı hem de saman alevi gibi bir anda söndü. Tel Aviv'e göre bölgedeki en önemli düşmanlardan birinin hem savunma omurgası çöktü hem de büyük umutlar bağladığı nükleer çalışmalarına çok ciddi darbe vuruldu. Tahran ise Siyonist düşman diye nitelediği İsrail'e karşı çok büyük bir zafer elde ettiği iddiasını bizzat dini lider Ayetullah Ali Hamenei ağzından duyurdu. 12 gün süren savaşı kim kazandı? Kim daha çok zarar gördü sorusunun elbette net bir yanıtı yok. Ancak bu süreçte en dikkat çekici meselelerden biri de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi oldu. Aslında dünya bu yaşananlara pek de yabancı sayılmaz. Çünkü İran geçmişte ne zaman Amerika ile bir savaş riski görse ilk olarak Hürmüz'ü kapatabiliriz açıklaması yapar. Ancak günümüzde bazı ülkelerin de geçmişte çok üst perdeden duyurduğu tehditlerin aslında sahada pek de yansıması olmadığı ilginç olaylara şahit oluyoruz. Mesela dünyanın Amerika'dan sonraki mutlak gücü olan ve karşısında kimsenin duramayacağı düşünülen Rusya'nın Ukrayna'daki görüntüsü ortada. Ya da İsrail'in saldırması durumunda Tel Aviv'i haritadan silecek balistik füzelerini ateşlemekten asla çekinmeyeceğini duyuran İran'ın başına gelenler malum. Bu örnekleri şunun için verdik. Artık günümüzde tehdidin boyutu çok yüksek olsa da her şeyden önce onu sahaya yansıtabilmeniz için gerçekten çok güçlü bir iradeniz olmalı. İradeniz olsa da bu kez evdeki hesabı çarşıya uydurabilmeniz şart. Kağıt üzerinde birbirinden iyi sonuçlar veren silah sistemlerinizin gerçek bir harp sahasında nasıl bir sınav vereceği meçhul. İşte İran bu sorunların sadece birini değil, hepsini yaşayan ülkelerden biri. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda az önce bahsettiğimiz Hürmüz Boğazı'nı kapatırız tehdidi içinde hem iradenizin hem de imkan ve kabiliyetlerinizin olması şart. Tahran'da irade var mı sorusu elbette soyut bir mesele. Bunu pas geçelim ve boğazı kapatabilecek donanımları var mı kısmına yoğunlaşalım. İran Silahlı Kuvvetleri'ni az da olsa bilen herkesin dikkatini çeken en önemli detaylardan biri de ikili bir yapının bulunması. İran'ın elbette konvansiyonel bir silahlı kuvvetleri var ama diğer yanda ideolojik bağlılığı yüksek, gayri nizami harp tekniklerinde uzmanlaşmış devrim muhafızları olarak bilinen ikinci bir silahlı yapıya sahip. Biz iki yapıyı ayrı ayrı ele alıp kafanızı karıştırmak istemiyoruz. Bu nedenle video boyunca sadece İran donanması diyerek devam edeceğiz. Aslına bakarsanız İran Deniz Kuvvetleri tıpkı kara ve hava kuvvetleri gibi son derece ihmal edilmiş bir görüntüde. Donanmanın mevcut gemilerinin çok büyük çoğunluğu son derece eski. Şöyle bir örnek verelim. 1970'lerde İngiltere'den alınan fırkateynler bile hala kullanılıyor. Ki İran bu platformlardan 4 tane almıştı. Gemilerden biri 1988 yılında gerçekleştirilen Praying Mantis operasyonunda Amerikan donanması tarafından batırıldı. Tam yüklü 1500 ton deplasmana sahip gemilerin sensör kabiliyeti hakkında çok fazla bilgi yok. Geminin hava savunmasını çift namlulu uçak savar topları sağlıyor. İran'ın envanterindeki bir diğer gemi türü de Modge sınıfı olanlar. İnşalarına 2000'lerin ilk yıllarında başlandı. Toplam 7 gemi planlanmıştı. Üretilenlerden ikisi bir şekilde battı. Bugün envanterde bu sınıftan 4 gemi kaldığı görülüyor. Bir geminin inşasının ise devam ettiği açık kaynaklara yansımış durumda. Ancak geminin durumu ya da ne zaman tamamlanacağı kısmı net değil. Tahran yönetimi yeni gemiler inşa ederken kendi milli sistemlerini kullanmayı hedefledi. Silahlar ve sensörler azami ölçüde İran yapımı olacaktı. Bu kapsamda Çin'den gelen C-802 füzeleri
gemilerinin bir kopyası olarak kabul edilen Nor ve Kader anti-gemi füzeleri hayata geçirildi. Her bir gemiye 4 adet füze entegre edildi. Ayrıca her platforma 4'er tane de hava savunma füzesi eklendi. Bunlar da Amerikan yapımı SM-1 füzesi üzerinden geliştirilen Mahtap isimli füzeler. İran'ın bu gemilerinin de gerek tonaj gerek kabiliyet bakımından modern dünyanın epey gerisinde olduğunun altını çizelim. İran deniz gücü için korvetler de önemli. Bu filoda 3 gemi bulunuyor. Bunların ikisi 1960'larda Amerika'da inşa edilen Bayandor sınıfı gemiler. Diğer gemi ise Hamze. Aslında bu geminin ilginç bir hikayesi var. 1936'da suya indirilen bu geminin eski ismi Şahsuvar'dı. Şah döneminde devlet yatı olarak kullanılıyordu. Şah Rıza Pehlevi 1979 yılındaki devrime kadar bu yatı kullandı. Devrimden sonra Şahsuvar gözden çıkarılmış ve kadere terk edilmişti. İran ilginç bir kararla Şahsuvar'ı askeri gemi haline getirdi. Gemi savar füzeler, torpidolar ve toplar eklendi. 1998 yılında donanmaya katılan platformun ne ölçüde bir savaş gemisi olduğu elbette tartışılmaya devam ediyor. Hücum botlar içinde İran'ın pek parlak bir tablosu olduğunu söylemek mümkün değil. Envanterde 15 hücum bot bulunuyor. Bu gemilerin büyük kısmını devrimden hemen önce Fransa'dan satın alınan La Combattante 2 ya da İran'daki ismiyle Kaman sınıfı oluşturuyor. Deplasmanı 235 ton olan gemiler 36 deniz mili hız yapabiliyor. Bu gemiler 4 adet Harpoon anti-gemi füzesi ateşleyebiliyor. Bugüne kadar 2 geminin batırıldığını biliyoruz. İran'ın 10 gemisi ise bir şekilde görevine devam ediyor. İran, Fransa'dan aldığı hücum botlar üzerine uzun yıllar çalıştı. Buradan yola çıkarak Sina ismini verdiği yeni bir hücum bot geliştirdi. İranlı savunma sanayi analistlerine göre bunlar Kaman sınıfına göre çok daha kabiliyetli. Şimdilik 5 gemiyi bir şekilde üretebildiler. Önümüzdeki süreçte 5 geminin daha bir şekilde envantere eklenmesi hedefleniyor. Bir ülkenin deniz unsurlarından bahsedip de denizaltılara es geçmek olmaz. Ki bu denizaltıların gerçekten de çok güçlü bir oyun değiştirici olduğunu hepimiz biliyoruz. İran devrimden önceki yıllarda dahi bir şekilde denizaltı sahibi olmak istiyordu. Bunun için Almanya'nın kapısı çalındı. Amerika'ya denizaltı eğitimi için personel gönderildi. Tam bu sırada devrim meydana geldi. İşler sekteye uğradı ancak denizaltı sahibi olma arzusundan asla vazgeçilmedi. 1990'larda adres bu kez Rusya oldu. Kilo sınıfı 3 denizaltı satın alındı. Bunlar 6 adet torpido kovanına sahipti ve toplamda 18 torpido ya da 24 adet mayın taşıyabiliyordu. Bu 3 denizaltının ikisi modernizasyon için Rusya'ya geri yollanmıştı ve uzun süredir de oradalar. İran elindeki tek denizaltıyı kendi imkanlarıyla modernize ettiğini, su altından seyir füzesi atabilecek kabiliyete ulaştıklarını iddia ediyor. Rusya'dan alınan kilo sınıfı denizaltılar açık denizlerde görev yapmaya uygundu. İransa daha sığ sularda operasyon yapabilme niyetindeydi. Bunun için Kuzey Kore ile olan ilişkiler daha da geliştirildi. Oradan gelen destekle başlanan çalışmaların ardından Kadir sınıfı denizaltılar inşa edildi. Ki bu platformlara cep sınıfı ya da cüce denizaltı denildiği biliniyor. Bu tip denizaltılar genelde 2 kişilik mürettebatla idare ediliyor. Bunun yanı sıra 5-7 arasında komandoyu gizli bir şekilde görev yerine taşıyabiliyor. Toplam 2 adet ağır torpido taşıyabiliyor. Cep denizaltıları girilmesi en zor sığlıklara bile kolaylıkla girebiliyor. Saatlerce bir kumlukta avını bekleyebiliyor. Kritik noktalara özel kuvvet askerlerini çıkarabiliyor. İran'ın elinde Kadir sınıfı denizaltılardan 15 ya da 20 adet olduğu düşünülüyor. Hazır yeri gelmişken torpidoların ve mayınların gemileri nasıl bu kadar kolay batırabildiklerinden de kısaca bahsedelim. Sanılanın aksine torpido ya da mayının doğrudan gemiye çarpması gerekmiyor. Hatta kasıtlı olarak geminin omurgasına metreler kala tetiklenir. Böylece şiddetli infilakla suyun içinde bir hava balonu oluşur. Bu da suyun altında çok yüksek hızla genişler. Bu basınç geminin omurgasını kıracak kadar güçlüdür. Bahsettiğimiz hava balonu yine çok hızlı bir şekilde küçülür ve bu kez de gemide tam tersi bir harekete neden olur. İşte bu kısa süreli şoklar da genelde geminin ikiye bölünmesi için gayet yeterli olur. Deniz mayınları torpidolar kadar yüksek miktarda patlayıcı içermese bile geminin omurgasına büyük zarar verir. Zaten bu zarar da geminin denklem dışına çıkması anlamına gelir. Parantezi kapayalım ve İran donanması envanterindeki denizaltılarla devam edelim. Nahang ve Fateh de eldeki platformlardan diğer ikisi. Nahang sınıfı için çok fazla bilgi bulunmuyor. Fateh sınıfı ise 500 ton deplasmana sahip.
hem mayın dökebildiği hem de 6 adet torpido ateşleyebildiği söyleniyor. Mayın gibi asimetrik bir unsurdan bahsederken elbette temel görevi bu alan olan devrim muhafızlarını da es geçmemek lazım. Devrim muhafızları konvansiyonel donanmanın aksine gayri nizami harp yapacak şekilde örgütlenmiş durumda. Hızlı saldırılar ve vurkaç taktikleri ön planda. Bu nedenle envanterinde çok sayıda küçük ve hızlı bot bulunuyor. Bunlar güdümsüz roketlerle, torpidolarla ve makineli tüfeklerle donatılabiliyor. Ayrıca mayınlarla da destekleniyor. İran'ın elinde bazıları milli imkanlarla üretilen çok sayıda deniz mayını olduğu biliniyor. Aslına bakarsanız devrim muhafızları donanması dendiğinde akla gelen ilk unsur ticaret gemisiyken askeri gemiye dönüştürülen platformlar. Devrim muhafızları tanker ve konteyner gemilerini mobil ileri üs olarak kullanıyor. Bu konuda devrim muhafızları yalnız değil. İran donanmasının envanterinde de dönüştürülmüş gemiler bulunuyor. Makran sınıfı gemiler çok büyük güverteleriyle biliniyor. Bu sayede de çok sayıda helikopter inebiliyor. Ayrıca dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava araçları da bu gemiye inebiliyor. Duruma göre 6 ya da 7 adet helikopter taşıyan bu gemilerden envanterde 3 tane var. İran devrim muhafızlarının gemileri de küçük sürat motorları, balistik füze lançerleri, helikopterler ve insansız hava araçları taşıyabiliyor. Hatta ellerindeki platformlardan birini insansız hava aracı gemisi olarak adlandırıyorlar. Devrim muhafızlarının elindeki enstrümanlardan biri de Şahit Süleymani ve Ebu Mehdi el Mühendis sınıfı korvetler. Aslında devrim muhafızlarının asimetrik savaş doktrinine pek uygun değil. Ancak burada önemli bir detay var. Bu gemilerin neredeyse hepsi geleneksel tek gövde yerine katamaran ismi verilen iki gövde formuna sahip. Böylece yüksek sürate çıkabiliyor, sığ sularda görev yapabiliyor. Deplasmanı 600 ton olan Şahit Süleymani sınıfı korvetlerin helikopter güvertesi var. Gemiden gemiye ateşlenen güdümlü füzeler ya da 6 adete kadar seyir füzesi ateşleyebiliyor. Üzerinde 16 adet hava savunma füzesi bulunuyor. Tüm bunların yanında 3 adet sürat teknesi de bu gemide kendine yer bulabiliyor. Envanterde bu gemilerden 4 tane bulunuyor. Ebu Mehdi el Mühendis ise Şahit Süleymani'nin küçük kardeşi desek yanlış olmaz. Bu gemide helikopter güvertesi yok. Ancak dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava araçları gemiye inebiliyor. Gemi 6 adet gemi savar ve 8 adet seyir füzesi taşıyabilir. Bu gemiden İran'ın elinde sadece 1 adet var. İran donanmasının elinde farklı özelliklerle çok sayıda hücum bot ve sürat teknesi bulunduğunun da altını çizelim. İran devrim muhafızlarının envanterindeki en ilginç silahlardan biri de Taedong sınıfı yarı batar torpido botlar. Bu botlar sarnıçlarına su alarak suyun altına 3 metre dalabiliyor. Bu da onların özellikle gece vakti fark edilmelerini güçleştiriyor. Gahjae ve Kajami sınıfı olarak bilinen bu torpido botlar 2 adet hafif torpido taşıyabiliyor. Devrim muhafızlarının elinde çok sayıda bot olduğundan bahsetmiştik. Bu botların tek başlarına dev savaş gemilerini batırması elbette mümkün değil. İran bu tekneleri sürü halde kullanarak hasım deniz unsurlarını taciz etmeyi planlıyor. İran'ın elindeki deniz unsurlar kabaca böyle. Şimdi yeniden gelelim milyar dolarlık soruya. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir mi? Önce Hürmüz'ün önemini özetleyelim. Uluslararası piyasaya arz edilen petrol ve petrol türevi ürünlerle doğalgazın %30'u buradan geçiyor. Ki bu da yıllık 600 milyar dolarlık büyük pasta anlamına geliyor. Hürmüz'den geçen petrol ve doğalgazın en büyük müşterisi Çin. Elbette İran'ın ambargolar nedeniyle petrol ya da doğalgaz satması yasak. Ancak Çin'in bunu bir şekilde satın aldığı tüm uluslararası piyasaların bildiği bir sır. Bu nedenle boğazın kapanması en çok Pekin'i etkiler diyenler aslında haksız sayılmaz. Hindistan, Güney Kore ve Japonya'da Körfez ülkelerinden petrol ve doğalgaz ithal ediyor ve tüm bunlar da yine Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Tansiyonun her yükseldiği dönemde Hürmüz'ün adını daha sık duymamız tesadüf değil. Irak ve İran, Tahran'daki devrimin neredeyse hemen ardından savaştı. İki ülkenin de en önemli gelir kaynağı petrol ve doğalgazdı. Irak, Fransa'ya petrol satıyor ve karşılığında silah alıyordu. İran-Irak mücadelesinin son yıllarında tanker savaşları denilen bir dönem başlamıştı. İki ülke birbirlerine ekonomi üzerinden vurmak istedi. Elbette en kolay ve mantıklı hedef petrol taşıyan tankerlerdi. Irak genellikle İran'ın tankerlerini batırırken İran ise Körfez ülkelerinin de gemilerini vuruyordu. Amerika, Kuveyt'in çıkarlarını korumaya kararlıydı. Radikal bir karar alındı. Tüm Kuveyt bayraklı gemilerin tescilleri değiştirilecek ve Amerikan uyruğuna geçirilecekti. Bu sayede bütün Kuveyt tankerleri Amerikan bayraklı gemi statüsüne kavuşuyordu. Amerikan donanması bu gemilere Hürmüz Boğazı
Boğazı'ndan çıkana kadar refakat edebilirdi. İran bu karardan memnun olmadı. Sonuç olarak da Boğaz'a mayın döşedi. Amerikan donanması mayınları temizlemeye başladı. Kuveyt tankerlerine refakat etmekle görevli Amerikan unsurlarından USS Samuel Roberts fırkateyni mayına çarptı. Mayın infilakıyla geminin omurgası kırıldı. Makine dairesini su bastı. Gemi tüm gücünü yitirdi. Amerikan donanması USS Samuel Roberts'ın batma tehlikesi atlattığı mayın tarlasında soruşturma başlattı. Mayınlar açıkça İran yapımıydı. Olaydan 4 gün sonra Amerika misilleme yapacağını duyurdu. Amerikan ve İran donanmaları arasında bir günlük deniz savaşı yaşandı. Amerika, İran'ın fırkateynlerini ve hücum botunu batırdı. Tek zarar gören onlar değildi. Boghanmar sınıfı 3 küçük sürat teknesi de batırılmıştı. Ayrıca İran'ın mobil üs olarak kullandığı 2 petrol platformu da vuruldu. Bu süreçte 56 İranlı denizci hayatını kaybetti. İlginç şekilde İran'a ait bir F-4 savaş uçağı da Amerikan fırkateyninden ateşlenen füzeyle vuruldu. Ancak uçak üsse geri dönebilmeyi başardı. İran'ın Hürmüz Boğazı meselesinde ödediği yüksek fatura ortada. Bir kez daha bunu göze alır mı bilinmez. Uzmanlar teknik açıdan İran'ın Hürmüz'ü kapatması ve başarılı olmasının kısa süreliğine mümkün olduğu görüşünde. Petrol fiyatlarının yükselmesi ve Amerika'nın bu işten zararlı çıkacağı düşüncesi günümüz şartlarına pek uymuyor. Çünkü şartlar değişti. Amerika uzun yıllardır kaya gazına yatırım yapıyor. Bölgeden gelecek petrole doğrudan bağımlı değil. Kaldı ki İran'ın boğazı kapatması ve petrolün zarar görmesi belki diğer ülkeleri kaya gazına yönlendirebilir. Bu da Amerika'nın işine gelen bir sonuç olur. İşte bu nedenle Hürmüz'ün kapatılmasından en büyük zararı Amerika'nın değil, doğrudan Çin'in göreceği konuşuluyor. En büyük zararı görecek bir diğer ülke ise ilginç şekilde İran'ın bizzat kendisi. Çünkü İran ekonomisi buradan elde ettiği gelire göbekten bağlı. Kendi bindiği dalı kesmesi ya da en önemli ortaklarından birini zora sokması pek mantıklı görünmüyor. Bazı stratejistler İran'ın İsrail Savaşı'nda Çin'in sessiz kalmasını hatırlatıyor. Tahran yönetiminin bunu not ettiğini ve Çin'e bizim yanımızda durmazsanız Hürmüz'ü kapatırız mesajı vermeye çalıştığı iddiasını dile getiriyor. Siz ne dersiniz? İran gerçekten de Hürmüz'ü kapatabilir mi? Ya da Amerika'nın bölgedeki unsurlarıyla doğrudan bir çatışmayı göze alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. İran. Söylemleriyle eylemleri arasında farkın son yıllarda giderek açıldığı bu kadim medeniyet, şimdi yeni ve zorlu bir meydan okumayla daha karşı karşıya. Ebedi düşmanı İsrail'le savaş. Aslında bu savaştan önce de sonra da Tahran hep üst perdeden konuştu.